Selam dostlar, ben Spam. Bugünkü videomuzda easing nasıl yapılır onu göstereceğim size. İsterseniz başlayalım. Videoya geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Buraya isteyen geçebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hala bir animasyon videosu yapıyorum ve kanala da video atmıyorum yani bayağıdır. Animasyon olarak tabii ki de. O videoya hala uğraşıyorum arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki neden bu kadar gecikiyor falan diyeceksiniz büyük ihtimalle. Zaten taşıma olaylarından bahsetmiştim bir tane açıklama videosunda. Ama en önemli sebeplerden birisi de şudur ki ben şu anki animasyon stilimi geliştiriyorum ve pratik yapıyorum arkadaşlar. Arka plan olsun, perspektif olsun, animasyon olsun. Yani birçok şeyi zaten biliyorsunuz. Bu videoları ben yapıyorum sadece. Başka hiç kimseye yardım almıyorum arkadaşlar. Sadece ben yapıyorum. Bu yüzden tek başına zor oluyor. Tek başına da daha gelişmeye çalışıyorum diyeyim yani. Öyle diyeyim arkadaşlar. Büyük ihtimalle 1000 aboneden sonra da video gelecektir. Açıklamam bu kadar. İsterseniz hemen eğitim videosuna geçelim. Şimdi easing nedir? Öncelikle bunu bilmemiz lazım easing'i öğrenmemiz için. Arkadaşlar easing animasyonlarda animasyonun daha estetik, daha güzel, daha akıcı gözükmesi için olan bir stil ya da animasyon temeli gibi bir şey. Easing budur. Zaten ben de bütün animasyonlarımda easing kullanıyorum. Aslında easing birçok insan zorlanıyor easing'de. Yani easing'i zor sanıyorlar ve gerçekten yani easing'i çok fazla yapamayan insan var. Özellikle benim izleyicilerimde easing diye yorumlarda bahsedenler gördüm çok fazla. Öncelikle bu benim kanalda olan bir tane shorts videom arkadaşlar. Zaten topluluklarda da shorts videolarımı paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bakın öncelikle bir izleyelim. Tabii videoda daha iyi ama bakın fark ettiyseniz animasyon çok iyi. Sallanma efekti falan var. Tabii ben edit sırasında daha da hızlandırdım bu animasyonu. Niye öyle yaptığımı da açıklayacağım. Öncelikle burada bir tane adam düşüyor değil mi? Bakın. Fark ettiyseniz bakın burada şey var. Arka siletü mü ne öyle bir şey. Yani gri bir şey var burada. Bu Onion Skin diye geçiyor pivotta. Stick Nodes'te de var zaten. Diğer animasyon programlarında da vardır illaki. Olması lazım zaten. Bakın fark ettiyseniz genelde burası hep aynı değil mi? Çünkü buradan adam düşüyor yani sabit bir hızla düşüyor. Şöyle düşünün sanki son hızla düşüyormuş gibi. Bu yüzden burada bir easing yok. Sadece düşüyor adam ve birazcık uzuvları hareket ediyor bakın gördüğünüz gibi. Bakın şöyle göstereyim. Burada da tabi hafif bir easing kullandım çok az. Easing'i de size açıklayacağım şimdi. Uygulamalı göstermek zaten en iyisidir arkadaşlar. Ya gidip de bir tane bilgi vereyim falan olmuyor. Bakın burada easing var öncelikle bakın. Fark ettiyseniz bakın. Adamın şeye bakın. Birazcık sanki adamın kolları aşağı iniyor bakın. Adamın kolları aşağı iniyor, bacakları kısalıyor ve biraz daha gövdesi azalıyor. Yani şöyle arkadaşlar diyelim ki 10 kademe aşağı gidecek. İlk önce 1 kademe gidecek, ondan sonra onun 2 katı 2 kademe, sonra 4 katı diye gidecek. Her zaman easing'de yavaştan hızlıya, hızlıdan yavaşa doğru gider arkadaşlar. Burada da böyle bir easing. Bakın fark ettiyseniz kollar hep aşağı gidiyor ama hızlanarak gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra da tam böyle pozisyon alacakken birazcık kolları böyle yavaşlatıyorum. Burada da adam hafif ayağa kalkıyor. Bakın aniden olmuyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bakın çoğunuz yanlış yapıyorsunuz. Aniden karakteri hareket ettiriyorsunuz. Böyle olmaz. Gerekirse karakter yavaş olsun ama editte karakterin animasyonunu hızlandırırsınız. Bu yüzden buna özen gösterin. Direkt kalkmasın. Bakın ne güzel bakın. Gördünüz mü? Giderek hızlanıyor. Burada da zıplıyor. Ekrana doğru bakın daha da büyüyor. Daha da büyüyor. Daha da büyüyor. Easing budur kısaca. Yavaştan hızlıya, hızdan yavaşlar arkadaşlar. Mesela şöyle düşünün. Bir tane adı neydi ya bu sporun adı? Bu elinde sopayla topa vuruyorlardı ya. Adını tam hatırlamıyorum da. Öyle bir tane spor vardı işte neyse. Orada adam mesela sopayla topa vururken mesela öncelikle yani bir ivme alır arkadaşlar. Yavaştan hızlıya doğru tak diye vurur topa. Easing'de böyle bir şey arkadaşlar zaten. Easing daha böyle güzelleştirir animasyonunuzu. Kısacası easing'den böyle bahsettim. Koşmada da yürümede de her şeyde aynı arkadaşlar. Bakın yürüme deyip geçmeyin. Yürümede de aynı. Koşmada da aynı. Düşmede de aynı. Her şeyde aynı arkadaşlar. Hatta bakın. Nerede? Bakın şurada adam düşüyor tamam mı? Bakın. Bakın fark ettiyseniz gri kısım hala aynı. Burada bayağı bir düşürdüm. Çünkü düşüyor yani. Düştüğü için burada tabii easing farkı biraz daha var. Normalde yarı kısımda olması lazım şu gri kısım ama biraz daha
Burayı alçalttım. Bu da tabii biraz animasyon bilgisine dayanıyor. Benim animasyon bilgimden dolayı böyle. Siz daha değişik yapabilirsiniz. Zamanla zaten yetenekleriniz gelişecektir. Benim de öyle arkadaşlar. Bakın fark ettiyseniz gri kısım hep küçülüyor. Burada düşerken bile öyle tak diye düşmüyor arkadaşlar. Böyle hafif bir easing var. Tabi bu adamın duruşuna da bağlı. Burada adam kontrol sağlamaya çalışıyor. Mesela animelerde falan görüyoruz. Bir tane adam tak diye böyle düşüyor, tamam mı? Zemine doğru. O adam mesela kontrol sağlamadığı için tak diye düşüyor. Orada bir easing yok. Direkt düşüyor arkadaşlar ve patlama, boom efekti var mesela orada. Tabi bundan biraz daha farklı. Bu tamamen easing arkadaşlar. Bu videoda biraz hızlı konuştum sanki ya. Bayağıdır sesli video çekmediğimden. Burada da mesela ekrana doğru zıpladığı için karakter, hatta burada sarsılma efekti falan var. Karakterin boyutu da aynı oranda büyüyor. Şimdi easing kısaca anlattım yani. Anlattık ne alaka? Anlattım arkadaşlar kısaca easing bu. Şimdi size bir taktik vereceğim. Ya abi ben bu gri kısmı nasıl yapacağım? İşte yapamam edemem falan diyorsanız hemen size göstereyim. Bir dakika, burada değil. Figür oluştu da değil lan, dur. Figür yükle ha. Aslında ona da gerek yok, dur kafam karıştı. Videoda olmanın şeyleri. Elim ayağım dolandı, bir dakika. Mesela şunun boyutunu bir 200'e düşürelim. Bakın size bir taktik vereceğim. Bu güzel bir taktik. Bunu ben uygulamıyorum. Ben daha ileri düzey taktikler uyguluyorum. Onlar da bende kalsın. Şimdi bakın siz diyorsunuz ki ya ben bunu nasıl sağlayacağım? Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Mesela adamın kafası burada ya. Misal veriyorum. Buraya kadar mesela uzatın. Tamam mı? Zaten burada da pivotta bakınca o stick nodesi de vardır. Pivotun input segment deyince burada uzunluk falan gösteriyor. Uzunluğuna bakaraktan burada taktik yapabilirsiniz. Mesela şuradan bakın gördüğünüz gibi hep aynı. Hep aynı. Mesela şey yapabilirsiniz. İşte yarıya düşecek. Şöyle yapın. Karakterin easing'i de şöyle olsun gibi mesela. Böyle bir taktik yapabilirsiniz. Bu da benim bugün aklıma geldi bu arada. Bugün videoyu çekecektim. Bugün aklıma geldi. İyi ki de gelmiş. Böyle bir taktik yapabilirsiniz arkadaşlar. Sanırım daha başka böyle size öğretebileceğim bir şey yok. Ya dediğim gibi easing animasyonu güzelleştirir ve yavaşlamanızı hızlıdan yavaşa doğru daha estetik bir görüntü, daha estetik bir animasyon yapmak için easing vazgeçilmez bir animasyon temeli gibi bir şey işte. Neyse işte öyle bir şey. FPS olarak da 24 FPS, 20 FPS ve 30 FPS öneriyorum arkadaşlar. 3 FPS'ten başka FPS kullanmanızı önermem. O FPS'leri kullanmak için gerçekten çok profesyonel bir animatör olmanız lazım. Ben bile şu an o FPS'leri kullanamıyorum. Böyle 14 FPS'leri 60 FPS falan kullanamam. Ben bile o kadar profesyonel değilim. Onu da tabii profesyoneller yapabilir. Kısacası easing nasıl yapılır videomuzda bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoda da like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Tabi bunu hep en sona söylüyorum. Kusura bakmayın. Video bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.